Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Selamlar hepinize. Çok güzel bir klat çanta yapacağım. Ama bunu bu sefer rafya iple yapacağım. Şöyle çok güzel lacivert bir de fermuar aldım, bakın bu şekilde. Rafya ipler çok hafif zaten. Burada 4 çile var. 4 çile bizim için yeterli olacaktır. Zaten 3,5 milimetrelik tığ ile öreceğim. Arkadaşlar ben buraya 36 tane zincir çekeceğim. Tabanımızı oluşturacağız. Ondan sonra da modelimizi uygulayacağız. Ben 36 tane zincir çekerek bu şekilde gidiyorum. Şimdi ben buraya geldim arkadaşlar. Burada hemen tığıma doladım. 1, 2, 3, 4 tane bıraktım. Şu 5. ilmeğe ikili trabzan yaptım. Bakın böyle. Sonra gene doladım. Yanına da bakın böyle ikili trabzan. Yani ben tabanı sadece böyle tek tek ilmeklerin arasına batarak ikili trabzan yaparak başa kadar gideceğim. Tam bu köşeye geldim. Şimdi arkadaşlar doladım. Gene aynı ilmeğin içerisine gene ikili trabzan yaptım. Yani sırf bir tane ilmeğin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıp sonrasında dolayıp hemen karşı ilmeğe, yani buradaki trabzanın karşısına şöyle 2 ve 2 ikili trabzan yaptım. Doladım hemen yanındaki ilmeğe 2 2. Böyle de yaparak tabanı oluşturup başa kadar bakın böyle dönecek yani tabanımız. Sadece şu köşe kısma 2 tane batıyorsunuz. Sonrasında tek tek ikili trabzan yaparak gidiyoruz. İkili trabzanlarımı yaparak geldim. 4 tane zincire atlamış, 5.'ye batmıştık. Tam bu zincirin şu orta kısmına da battım. İkili trabzanımı yaptım. Yani hepsi bakın birbirine eşit gelmiş olacak trabzanlar. Şimdi buradan şu zincirin en tepe noktasına kaydırma yapıp bakın bu şekilde kapattım. 1 2 ve 3 tane de zincirimi çektim. Doladım. Aynı bakın bağlantı yaptığım bu ilmeğin içerisine bir tane 1 2 ve 3 üçlü trabzan yaptım. Arada bir tane zinciri çektim. Bir zincir çekiyorum. 1 2 tane atladım. Şu 3. ilmeğe üçlü trabzan. 1 2 ve 3. Tığıma doladım. Aynı yere üçlü trabzan. Bakın. Bir tane arada zincir. Aynı yere batacağımız zaman zincir çekmeye gerek yok ama 1-2 tane ilmek atlayıp da 1-2 tane ilmek atlayıp üçüncüye batacağımız zaman arada bir zincir çekeceğiz sadece. Onun haricinde bakın doluyorum. Aynı yere batacağımız zaman zincir çekmiyorum. Doluyorum. 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye üçlü trabzan. Bir tane zincir arada doluyorum. 1-2 tane atlıyorum. Şu 3. ilmeğe bakın böyle yapa yapa dolanıp gelip buraya kadar geleceğiz, tutturacağız. 1 2 3 tane atlayıp tam şu tepeye, o 3 tane zincirin şu tepesine bağlantımızı bu şekilde yapıyorum. Bakın burada bir tane zincir çekiyorum. İlmeğin içerisine bir tane sık iğne yaptım böyle. Şimdi modelimi uygulayacağım. Onda da artık zincir çekme yok, hiçbir şey yok. Sadece tığıma doladım. Şuradaki görmüş olduğunuz üçlü trabzanlar, altta yapmış olduğunuz üçlü trabzanların içerisine tığımı bakın böyle trabzanın arkasından geçirdikten sonra buraya ikili trabzan yapacağım.
1, 2. Gene dolayacağım. Gene trabzanın arkasından buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. Şeklimizi bu şekilde yapacağız yani. Krokodil şekli bu şekilde oluşacak. Bir daha çok zevkli bir model. Klaçta da çok şık durur. Büyük çantada da. Ben bunun büyük yapılmış çantasını da çekeceğim size. Şimdi ben buraya 5 tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Sonrasında size bakan buradaki alttaki üçlü trabzana gene buradan bir tane tığıma doladıktan sonra buraya da 5 tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle tutarsanız daha kolay yaparsınız. Daha kolay gelir size. Bakın bu şekilde. 2, şöyle 3, doluyorum gene. Bakın bu üçlü trabzanın arkasından tığımı geçiriyorum. 4. ilmeğimi alıyorum. Şimdi de 5.'yi aldım. Bakın böyle. Yalnız bunların hepsinin arasına bu şekilde yaparak gitmeyeceğiz. Yani o şekilde gidersek modelimiz güzel oturmaz, yığılma yapar. O yüzden de hemen yanındaki bakın bu 2 tane üçlü trabzanın ortasına bir tane sık iğne yapacağım. Bağlantıyı oluşturuyoruz. Bakın modelimizin bir tanesini çıkarttık. Bunun ikincisine gene aynı işlemi uyguluyorum. Üçlü trabzanımın arkasından tığımı geçirip ikili trabzan yapıyorum. 5 tane. Gene bakın doladım. Ortadaki kalan o üçlü trabzanların ortasına sık iğne yapıp yanındakilere de şeklimizi yani krokodil şeklimizi uygulayarak gideceğiz. 5 yaptım. Şimdi şöyle döndüm. Şu size bakan yönüne tığımı geçirdikten sonra şu şekilde tığımı üçlü trabzanın içinden geçiriyorum. Buraya da 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen şu aradaki bakın yanındakine tam aradakinin ortasına sık iğne yaptım. Gene doladım. Tığımı üçlü alttaki trabzanımın altından geçirdim. İkili trabzan 5 tane. 1. Şeklimi bu şekilde yaparak başa kadar gideceğim. İkinci sırayı da göstereceğim ben size. Şu 3. Şu 4. Şöyle 5. Bu şekilde bana doğru şöyle çevirdim. Gene doladım. Tığımı böyle bana bakan yönden bakın. Üçlü trabzanın bana bakan yönünden şöyle tığımı geçirdim. Buraya da şöyle 1, 2, buraya da 5 tane. Böyle yaparak ben diğer başa kadar gideceğim arkadaşlar. Zor değil. Çok zevkli ve kolay bir model. Çok da zevkle yapacağınıza inanıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bu köşede hemen şu uç kısma bir tane zincir çekmiştik ya başta. Oraya şöyle kaydırma yapıyorum. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. 3. Doladım. Gene aynı yere üçlü trabzanımı yaptım. Bakın böyle. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum. Bir zincirden sonra doladım. Çiçeğin ortasına üçlü trabzan yapıyorum. Yine doladım. Aynı çiçeğin ortasına şöyle üçlü trabzan. Gene bir tane zincirimi şöyle çekiyorum. Doladım. Bakın bu sefer şu iki çiçeğin tam ortasındaki şu sık iğneye şu 1, şu 2, şu 3. Üçlü trabzanımı yaptım. Gene doladım. Aynı yere üçlü trabzan. Yani şu altta uyguladığımız şekli bu sefer üstte uygulamaya başladık. Bir tane zincirimi çektim. Doladım çiçeğin ortasına. Şöyle üçlü trabzan. Gene doladım.
Sonrasında bir zincir. Aralarda birer zincir çekiyoruz. Doladıktan sonra bakın tam bu iki çiçeğin şu orta noktasına şuraya batıyorum. 1, 2 ve üçlü trabzanımı burada yapıyorum. Yine doladım aynı noktaya. Aynı ilmeğin içerisine yine üçlü trabzan. Bir tane zincirimi yine arada çekiyorum. Böyle yaparak başa kadar gidiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ben bu uç kısma geldim. Gene şu tam zincirin tepesine bakın böyle kaydırma yaptım. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirden sonra doladım. Bakın buraya tam köşe kısma bu sefer modelimizi tuğla dizer gibi çaprazlayacağız. Bu şekilde 5 tane, yani zincirle birlikte zaten şu an 3 tane olmuş oldu. İkili trabzan yapıyorum. Şu 4, şu da 5. Şöyle döndüm. Doladım. Hemen yanındaki alttaki üçlü trabzana da ikili trabzan yapıyorum. 5 tane bakın böyle aradan geçirdim. Yani aynı modeli gene burada uyguluyorum. 3, şöyle 4. Şu da 5. Bakın. Tam şu orta noktaya sık iğne. Bu sefer şeklimiz bakın böyle uç kısma gelmiş oldu. Şöyle doladım. Tam buraya alttaki üçlü trabzana ikili trabzan. Bir tane daha yapıyorum. Beşinciyi. Böyle. Sonra bakın kendime doğru birazcık çeviriyorum. Gene tığımı doladım. Bana bakan üçlü trabzandan. Bana bakan üçlü trabzanın içerisine 5 tane ikili trabzan gene. Ve tam bu çiçeğin bakın hizasındaki üçlü trabzanların ortasına sık iğne. Yani bakın bu sefer şeklimizi tuğla dizer gibi bir buradan bir üstten bir ortaya böyle gidecek şeklimiz. Bakın arkadaşlar çok şık oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi burası bağlantı yeri bakın. Bu kayarak bakın bağlantı yeri buradan buraya kadar geldi. Çünkü mecburen çaprazlama gidildiği için model. Şöyle kaydırmamı bakın yaptım. Yine buraya 1, 2 ve 3 tane zincirimi çektim. Doladım. Aynı yere üçlü trabzanımı yaptım. Bakın bağlantı yeri yani şu an yaptığım yer. Bir tane zincir doluyorum çiçeğin ortasına. Hani böyle gidecek model. Bunu ben orta kısımda size bir daha göstereyim istedim. Kafanız karışmasın sakın. Çünkü mecburen model kayarak orta kısma kadar gelecek. Şimdi gene bu sefer 2 tane modelimizin tam ortasındaki sık iğne. Şöyle 1, 2 ve 3 trabzan. Bir daha doladım aynı yere. Bakın bu şekilde bunun üzerine gene modelimi uygulayacağım. Arkadaşlar ben bitirdim. Aşağı yukarı 9 model yaptım bakın böyle. Bu yeterli olacaktır. Hemen buraya geldim. Bakın burada da tek tek hemen şu aralara batarak tek tek bakın böyle sık iğne yapacağım.
Bu fermuar kısmını da yaparken çantaya ölçerek yapın muhakkak. Ben bu fermuarları da zaten Mona Yün evinden alıyorum, Halime Hanım'da. Telefonunu da alta yazacağım. İsterseniz ipi ve fermuarı, tığı ondan temin edebilirsiniz. Çantanıza ölçün fermuarı. Ondan sonra da 2 tane şerit şeklinde zincir çekerek, sık iğne yaparak 2 tane şerit öreceğiz. Bunu da fermuarımıza dikeceğiz. Arkadaşlar bakın ben bitirdim. Üstüne de sık iğne gittim bir sıra. Şimdi fermuarımı oturtacağım buraya. Yaptığımız fermuarı. Şöyle fermuarımızı tutturacağım. Ondan sonra da bunu çantamıza dikeceğim. Burayı da dikerken arkadaşlar bakın. Hemen şöyle göstereyim ben size. Bunu da dikerken bakın şöyle her ikisini birden böyle alıyorsunuz ve böyle yaparak ikisini birlikte böyle dikiyorum. Bu fermuar en kolay fermuar tekniği arkadaşlar. Örgünün örgüye monte edilmesi. Çünkü onun haricinde çok uğraştırıyor biliyorsunuz. Terziye verenler var. Çok zorluk çekiyorlar nasıl yapılacağıyla ilgili. Çünkü fermuarı dikmek örgüye çok zor. Ama bu teknik size kolaylık sağlayacaktır. Bakın bu teknik çok rahat bir teknik. Bakın açılıp kapanması da oldukça kolay. Şimdi ben bunu böyle dikerek gidiyorum. Hatta bakın bu fermuarlar Mona Yün evinde Halime Hanım'da satılıyor. Onun bakın fermuarın bu kısmı şöyle yaptım, iç kısmına doğru kapattım. Çantamızı bitirdim. Sağlıkla iyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Çok şık bir çanta oldu. Elinizde çok beğeneceklerdir. Emin olabilirsiniz. Bunu isterseniz buralara deri kulp da takabilirsiniz. Sevgi ve sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.